Evet değerli takipçilerim, yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomda SolidWorks unsurlar bölümünde yer alan, aslında doğrudan unsurlar bölümünde değil de aslında doğrudan düzenlemenin içinde yer alan gövdeleri taşı kopyala komutundan bahsetmiş olacağım sizlere. Şimdi tabii ki komutu anlatmadan önce bana bir taslak lazım. Basit bir çizim yapalım birlikte. Şöyle mesela bir tane dikdörtgenimiz olsun arkadaşlar. Bu dikdörtgenimizin uzun kenarı 250 milim, kısa kenarı da 75 milimetre olsun. Ölçülerimiz şu an için çok önemli değil. Azaltıp ya da arttırabiliriz ölçü kısımlarını. Örneğin bunu 50 milimetre katlamış olalım. Bakın burada biliyorsunuz unsurlar, çizim, yüzeyler hangi modülle çalışmak istiyorsak bunları açabiliyoruz. Ve tabii ki sağ klik yapıp sekmeler bölümünden örneğin ne lazım şu anda? Doğrudan düzenleme denilen bir kısım mevcut burada. Ve bu komut yani gövdeleri taşı kopyala komutu burada mevcut. Ama buradan girmek zorunda değilim. Unsurlar bölümünden buraya komutlar kısmına gelip gövde yazdığımda bakın gövdeleri taşı kopyala komutu buraya gelecektir. Mouse'un sol tuşuyla sürükleyip bunu unsurlar bölümüne ekleyebilirsiniz. Veya komuta tıkladığınızda da zaten bu kısma gelecektir kıymetli dostlar. Şimdi şöyle bir bakalım komuta. Bu kısmı şöyle aşağı inelim. Evet, komut sizlerde ilk açıldığında bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Bakın mesela bu şekilde bir gövdemiz var. Bana öncelikle neyi taşıyacaksın ya da kopyalayacaksın diye soruyor. Aslında bu komut birinci amacı move, yani bir parçayı, gövdeyi olduğu konumdan başka bir konuma taşıyabilir. Ve parçayı değil kopyasını da taşıyabilir. Yani move ve copy komutlarını bu aynı komut içerisinde görebiliriz. Mesela gövdeye tıklıyorum. Şöyle bakın dikkat ederseniz dikey kısımda tutuyorum. Onayladığım takdirde bunu buradan buraya taşımış oluyorum arkadaşlar. Eğer unsuru düzenle dediğimde kopyala kısmından açık olsaydı ne yapacaktı? Bunun kopyasını yukarıya atacaktı. Veya daha güzelini görelim. Buraya 1 değil de 3 deseydim ne yapacaktı? Bu ilk haricinde 3 tane daha yukarı yönde bundan çoğaltmış olacaktı kıymetli arkadaşlar. Ve yine biz aynı komuta girelim. Bu sefer doğrudan düzenlemenin içinden girelim bu komuta. Mesela şunu tutuyorum ben yine aynı şekilde. Bu sefer diyorum ki x ekseninde bunu 50 milim, y ekseninde 75 milim, z ekseninde de 100 milim taşı ve kopyala deyip bunun kopyasını da bana oluştur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu oldukça esnek çalışan bir komut. Güzel bir komut yani. Mesela şunu tutalım. Sağ tarafa doğru bir tane bundan çoğaltalım. Aynı zamanda çoğalttığınızı da tutup bunu farklı şekillerde de bu arada çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mesela burada da bir tane olsun. Görüyor musunuz? Olay bu kadar net bir şekilde çalışmakta. Şimdi hazır şu ikisini çoğaltmışken bakın farklı bir özelliğini görelim. Sürükle kısmına geldiğimde şu noktayı sürüklemek istiyorum dedim. Ve aynı zamanda bu gövdeyi taşımak istiyorum dedim. Peki nereye sürükleyeceksin dedi. Ben de buraya deyip onaylıyorum. Yani bu şekli bunun üzerine monte etmeye yaradı. Bakın burayı tekrarlıyorum. Şöyle geri geldim. Gövdeleri taşı kopyala komutuna giriyorum. Sürükle kısmını kullanıyorum şu anda. Ne diyorum? Bu noktadan bunu sürükle. Peki hangi gövdeyi taşıyacağım aynı zamanda bunu? Hemen bu alt kısma da tepe noktası dediğim kısma da bu noktayı buraya birleştir dediğimde bakın kopyala dersem bunu burada bırakır kopyasının üstüne yapıştırır. Ama kopyala demezsem bunu komple alır buraya monte eder kıymetli arkadaşlar. Şimdi komutun devamında tekrar komuta girdiğimizde döndür denilen bir kısım var arkadaşlar. Önce diyor ki şimdi döndüreceksin ama neyi döndüreceksin? Ben de diyorum ki bunu. Ve kutucuğa işaretlediğimde bunu nereye göre döndüreceksin diyor. Bir referans istiyor yani benden. Ben de diyorum ki bu çizgiye göre. Sonra gelip buradan derecemi arttırdığımda görüyorsunuz yukarı doğru kalktığını. Kopyala dersek arkadaşlar alttakini bırakır. Bir de üstte bu şekilde bir kısım atar. Parçayı açılı bir şekilde. Veyahut da tekrar tıklayalım kopyala demezsek de
alttaki parçayı açılı bir şekilde böyle bize bırakmış olur. Şimdi açı verme temel düzeyde bu şekilde. Bu arada bana lazım olacağı için şöyle yapıyorum. Ben şu parçadan 3 tane daha istiyorum dedim. Tamam mı? Şu şekilde. Yine ben aynı komuta geliyorum arkadaşlar. Buradan döndüre tıklıyorum. Neyi döndüreceğim? Hangi parçayı? Bunu. Hangi eksende? Bu sefer mesela şu eksenimizi seçelim. Şu çizgiye referans alarak bir döndürme işlemi yapsın. Buradan bakın şöyle parçayı yan yatırıp onaylıyorum. Ama burada kopya ile işim yok. Kopyalamasın. Dolayısıyla kopyala kısmını kaldırıp onaylıyorum. Ve parçamı şöyle yan yatırmış oldum. Tabi bu aşamada mesela geliyorum diyorum ki şu yüzeyde bana bir çizim aç. Dik bakmamız şart değil. Gelişigüzel buraya bir daire atıyorum arkadaşlar. Ölçüsü de şu anda lazım değil. Ve ekstrüzyon ile kes diyerek bu dairemi keseceğim. Diğer taraftan patlayacak şekilde şöyle yapalım. Ve aynı zamanda mesela şuradaki daireme de bir çizim açıyorum. Tam merkezinden buraya da bir tane daire atacağım. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Tabi bir sonrakine kadar diyelim çünkü diğerlerini de patlatır. Evet bu şekilde onaylamış olalım. Şimdi arkadaşlar burada gövdeleri taşı kopyala komutuyla ben aynı zamanda montaj da yapabiliyorum. Nereden hocam? Kısıtlamalar kısmından. Önce bana diyor ki hangisine ilişki vereceksin onu diğerine götüreceksin. Ben de diyorum ki buna. Peki montaj ilişkisi kısmına gelip bu ekseni ve bu ekseni seçtiğimde otomatikmen eş merkezi ilişkisini algıladı. Bakın parça komutuyla montaj da yapabiliyorum arkadaşlar. Bu son derece güzel bir olay. Ve ben şunu tekrar tutuyorum. Buradan tabii ki sürükle döndüre geri dönüş yapıp şu parçamı yukarı doğru tekrar alıyorum. Tabii kopyasını değil, özür diliyorum. Şöyle tekrar geldim. Kopyala kısmını kaldırıyorum. Kaldıramadık mı? Tekrar bir gelelim buraya. Evet, kalkmamış. Dikkat ederseniz bu parça şöyle karşıdan bakarsanız bu delik de eş merkezli oldu. Ben hatta buna ne yapabilirim biliyor musun? Gövdeleri taşı kopyala komutuyla kısıtlamalara girerek şunu seçtim. Tamam mı? Sonra geldim dedim ki bak bu yüzeyi keşke bu yüzeyle çakışık yapabilsem. Görüyor musun? Bak çakışık olarak birbirine oturmuş oldu. Yani ben hem burada bu iki delik arasında eş merkezliliği sağladım hem de bu iki yüzeyi ne yaptım? Birbirine çakışık olarak ayarladım. Tekrardan gövdeleri taşı kopyala diyelim. Mesela şunu bu yüzeyle bu yüzeyi mesela örneğin paralel olarak ayarla. Görüyor musun? Bak buradaki ilişkiyi bu sefer koparttı. Bu iki yüzeyi birbirine paralel olarak veya dik açılı dersen bunu dik bir şekilde ne yapacaktır? Ayarlayacaktır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Olay bu kadar net. Mesela tekrar gövdeleri taşı kopyala diyelim. Mesela şu parçamızı seçelim. Bu arada güzel bir olayda mesela diyelim ki şuradan genişlik ilişkimiz açılsın. Program bana diyor ki sen nereye genişlik vereceksin? Bunu bu kutucuğa yaz, söyle yani. Ben de diyorum ki bu iki yüzeye. Bak bu iki yüzey arası mesafeyi istediğim şekilde açıp arttırabilirim. Mesela 100 milimetre mesafe tanımlamış olalım ve onayla diyorum aynı şekilde. Örnek veriyorum başka ne yapabilirim? Tekrar gövdeleri taşı kopyala diyelim. Şuradan açımızı açalım arkadaşlar. Tabii şöyle montaj ilişkisine tıklayarak mesela şu yüzey ile bu yüzey arasına ya da çizgi arasına tabii burada seçeceğimiz kısım örneğin şu yüzey diyelim ve bu yüzey ya da bu yüzey veya bir çizgi bir şey seçmem lazım. Şu alt tarafa gelip buraya bir açı vereceğim ama açı verirken şöyle bak üzerinde durduğumda montaj ilişkileri kurulacak objeler diyor. Tabi buna uygun obje yaratmam gerekiyor arkadaşlar.
Dolayısıyla şöyle yapacağım bu aşamada. Mesela bu arada şurada aslında yapılabilir bu sanki. Bir daha tıklayalım komutumuza. Şunu önce seçelim. Sonra mesela ne diyelim, şu yüzey ile bu yüzey arası bir açı tanımla. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, bu yüzey ile bu yüzey arasına buradan açımı arttırarak görüyor musun? Mesela tam 90 derece dersem ne dedi? Tam aşırı bir sınırlandırma tanıdın dedi. 80 diyelim o zaman. Tekrar geri geldim. 50 derece. Böyle bir açı tanımlamış oldum. Yani aslında SolidWorks'un montaj modülünde kullanabileceğim birçok montaj ilişkisini de bu komut içerisinde görebiliyorum. Mesela bu komut işinize nerede yarar biliyor musunuz? Burada kalıp araçlarını ilerleyen zamanlarda kullanacağınız zaman arkadaşlar, kalıp araçlarına bakın, erkek ve dişi oluştur kısmı var. Yani erkek ve dişi maçaları oluşturduğunuzda, erkek ve dişi maçadan kastımız aynı zamanda alt ve üst kalıp biliyorsunuz. Bunları aşağı yukarı yönde ayırmanıza yarar. Aslında bu komuta buradan ekle, unsurlar ve taşı kopyala şeklinde de ulaşmanız mümkün ve bu konularda da işinize yarayacaktır bu komut. Detaylı bir şekilde sizlere açıklamaya çalıştım değerli arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.